Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte tavşan kulaklı mini çanta öreceğiz. Çantamızın eni ortalama olarak 12 santim, boyu ise 11 santim. Çantamızın sap uzunluğu yaklaşık olarak 75 santim. Sizler başlangıç zincir sayılarını daha fazla sayıda çekerek çantanızı büyütebilir veya daha az sayıda çekerek çantanızı küçültebilirsiniz. Yine boy kısmı da istediğiniz ölçülerde fazlaca örerek çantanızı büyütebilirsiniz. Çantamız için orta kalınlıkta pamuklu bir iplik kullandım. Hemen şöyle dokusunu da size göstereyim. Çok rahatlıkla tuhafiyelerden bulabileceğiniz pamuklu bir iplik arkadaşlar. Gramaj olarak çok az iplik gidiyor. 50 gram bir yumak aldığınız takdirde çok rahatlıkla 2 tane çanta örebilirsiniz. Tığ numarası olarak 3 milim yün tığ kullandım. Yine çantamızı örerken bir makas ve dikiş iğnesine ihtiyacımız olacak. Çantanızı dilerseniz astarlayabilir, dilerseniz de açma kapama yerine mıknatıslı aparatlar yerleştirebilirsiniz. Detaylı yapım videosuna geçmeden önce bu videoya beğenmeyi ve kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Çantamıza öncelikle alt kısmından örerek başlıyoruz. Bu çantamızı sarı renk ile başlamıştım. Şimdi sizinle birlikte öreceğim çantamı da pembe renkte ipliğimle başlayacağım. Bakın orta kalınlıkta pamuklu bir iplik kullanıyorum. Tığ numaram 3 milim. Öncelikle kilit işlemi yaparak başlıyorum. Kilit işlemi yaptıktan sonra 25 adet zincir çekiyorum. 25 adet zincirimi çektim. Burada hemen zincir ölçüsünü de sizlere vermek istiyorum. Zincirimin ölçüsü yaklaşık olarak 12 santim. İlk zincirimi atlıyorum. İkinci zincirime batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Tığımda 2 tane ilmeğim varken ikini birlikte örerek sık iğne yapıyorum. Aynı zincire tekrar batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Ve aynı işlemi tekrar yapıyorum. Yani bir sık iğne daha. Ve son olarak aynı zincire tekrar batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Bakın tığımda 2 ilmek var. İkisini birlikte örerek yine sık iğne yapıyorum. Aynı zincire arkadaşlar 3 tane sık iğne yap. Şimdi diğer zincire batıyorum. Bu sefer tek bir tane sık iğne yapıyorum. Bir sonraki zincire yine bir tane sık iğne. Bu şekilde arkadaşlar her bir zincire bir tane sık iğne yaparak zincirimizin sonuna kadar devam edeceğiz. Zincirimizin sonunda bir tane zincir kalana kadar bu işlemi tekrarlayalım. Evet, sıranın sonuna doğru geldim. Tek bir zincirim kaldı bakın. Toplamda 22 adet zincir yapmış oldum. Son zincirime batıyorum ve son zincirimi arkadaşlar 3 sık iğne birden yapıyorum. 1 2 ve 3. Şimdi zincirimin karşı tarafına geçiyorum. Hemen ilk zincirime batarak bir sık iğne yaparak başlıyorum. Şimdi aynı işlemi burada yapacağız. Her bir sık iğnenin karşısına bir tane sık iğne gelecek. Buradaki ipliğimi de aradan yürütüyorum. Bu şekilde her bir ilmeğe tek bir tane sık iğne yapıyorum. Sıranın sonuna kadar devam ediyorum. Bakın sıranın sonuna doğru geldim. 22 adet burada da zincirimi tamamıyla bitirdim. Şimdi birinci sırayı şöyle tamamlıyoruz. İlk başladığım sık iğnenin tepesine bakın. Şöyle batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıyorum. Tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yapıyorum. Böylece ilk sıramı bitirmiş oldum. İlk sıramın sonunda da toplamda 50 adet sık iğne elde etmiş oldum. İkinci sıradan devam ediyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum. Tam dibine batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Tığımın üzerine 3 ilmek varken ilk ikisini diğer ikisini birlikte örerek ikili trabzan yapıyorum. Tığımın üzerine tekrar alıyorum. Bir sonraki ilmeğe batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Yine 3 ilmeğim varken ilk ikisini diğer ikisini birlikte örerek ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığımın üzerine alıyorum. Bir sonraki ilmeğe batıyorum ve yine bir ikili trabzan daha. Şimdi arkadaşlar bütün yapmam gereken işlem bu. Her bir ilmeğe bu şekilde bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sıramı bu şekilde dönüyorum. Köşelerde herhangi bir arttırma yapmıyorum. Her bir ilmeğe bir tane ikili trabzan. Sıra sonuna kadar devam edelim. Son ikili trabzanımı da yaptım. Bakın dikkat. Burası ilmek kaydırma yaptığım nokta. Buraya batmıyoruz arkadaşlar. Buraya batarsak
kontrolsüz bir arttırma yapmış oluruz. İkinci sıranın sonunda arkadaşlar 50 adet ikili trabzan elde ettik. Baştaki çektiğimiz 2 zinciri ikili trabzandan saymıyoruz. Şimdi bitişleri nasıl yapacağız? Bitişleri 2 zincir çekerek başladığım noktanın tam tepe noktasına batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum ve tığımdaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yapıyorum. Bütün bitişleri arkadaşlar bu şekilde yapıyoruz. Bir üst sıraya geçerken 2 tane zincir çekiyorum. Tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum ve tam dibine batarak ikili trabzanımı örmeye başlıyorum. Bu şekilde arkadaşlar her bir ilmeğe bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yine sıranın sonunda 50 adet ikili trabzan elde edeceğim. Bitişleri ne yapıyoruz arkadaşlar? 2 zincir çektiğim kısmın tepe noktasına batıp arkadan ilmeğimi alıp tığımın arasından geçirip ilmek kaydırma yapıyorum. Bu şekilde ikili trabzanlara devam edeceğiz. Kaç sıra öreceğiz? Gelin bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sıra öreceğiz arkadaşlar. Santim olarak ölçüsü ise ikili trabzanların bakın yaklaşık olarak 7 santim. 7 sıra boyunca ikili trabzanları tamamladım. Son sıramızda gelin birlikte yapalım. Bakın 2 zincir çektiğim tepe noktasına batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıp ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şöyle ipliğimi sıkılıyorum ve bu noktada pembe renkteki ipliğimi kesiyorum. Bu ipliğimi içeriden yürüterek gizleyeceğim. Şimdi beyaz renkli ipliğimle devam ediyorum. İpliğimi parmağıma sardım. Şöyle hemen bir tane kilit işlemi yapıyorum. İpliğimi kopardım. Pembe renkli ipliğimi kopardığım noktadan bakın bu şekilde batıyorum. Arkadan ipliğimi çıkartıyorum. İlmek kaydırma yaparak bu ipliğimi buraya sabitliyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve tam dibine batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Tığımda 2 ilmek varken ikisini birlikte örerek sık iğne yapıyorum. Ve bakın sırama başlamış oldum. Şimdi her bir ilmeğe bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın her bir ilmeğe bir tane sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna doğru geldim. Bakın ilmek kaydırma yaptığım noktaya batmıyorum. Çünkü buraya batarsak kontrolsüz yine arttırma yapmış oluruz. Sıra sonuna kadar toplamda 50 adet sık iğne örmüş oldum. Şimdi hemen bakın ilk başladığım noktanın tepe noktasına batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıyorum. Tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yapıyorum ve bu sıramı da tamamlıyorum. Bir üst sıraya başlarken bir zincir çekiyorum ve tam dibine batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıp sık iğne yapıyorum. Bir sonraki ilmeğe tekrar bir sık iğne ve bu şekilde bakın arkadaşlar sırama başlamış oldum. Her sıraya başlarken bir zincirle başlıyoruz. Dibine batıp sık iğne yapıyoruz. Bitişlerde arkadaşlar sıra sonuna geldiğimiz zaman ilk başladığımız sık iğnenin tepesine batıyoruz. Arkadan ilmeğimizi alıp tığın arasından geçirerek ilmek kaydırma yapıyoruz. Bu şekilde sık iğne sıralarımızı tamamlayacağız. 7 sırada arkadaşlar sık iğne sıramız. Evet, en son sık iğne sıramı da tamamladım. Şimdi bakın son bitişi birlikte yapalım. İlmek kaydırma yaptığım noktaya batmıyordum. İlk yaptığım bakın zincir yapıp sık iğne yapıp bu kısmın tepesine batıyordum. Arkadan ilmeğimi çıkardım. İlmek kaydırma yaparak sıramı bitirdim. Bu noktada bir tane zincir çekiyorum. Şöyle ipliğimi sıkılıyorum ve kesiyorum. Bu ipliğimi de yine arkadaşlar içeriden yürüterek gizliyorum. Bu kısım çantamızın arka kısmı olacak. Biz ön kısmından devam edeceğiz. Hemen bu noktada size santim olarak da ölçüsünü vermek istiyorum. Çantamızın tamamının ölçüsü yaklaşık olarak 11 santim. Pembe kısmın ölçüsü ortalama olarak 7-7,5 santim. Beyaz kısmın ölçüsü de ortalama olarak 3,5 santim. Çantamızın eni şu halde arkadaşlar yaklaşık 12 santim. Şimdi çantamızın tavşan kulaklarını vermek için kulak kısmını öreceğiz. Çantamızın kulaklarını yapmak için sihirli halka yaparak başlayacağız. Şu şekilde ipliğimi parmağıma doluyorum. Çaprazı gördüm. Hemen tığımı buradan geçirip bir tane ilmek alıyorum. Bir ilmek daha alıyorum. Hafifçe ipliğimi parmağımdan çıkartıyorum. Sihirli halkamı bu şekilde oluşturmuş oldum. İçine şimdi 6 tane sık iğne yapıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Tığımda 2 ilmek varken ikisini birlikte örerek çıkıyorum. İlk sık iğnemi yaptım. Tekrar sihirli halkamın içine batıyorum ve bir sık iğne daha yapıyorum. 2 3
4, 5 ve 6. 6 sık iğneyi tamamladıktan sonra buradaki ipliğimi şöyle sıkıca çekiyorum. Ve buradaki sık iğnelerimi yuvarlak hale getirmek için ilk sık iğnemin tepesine batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıyorum. Tığımın arasındaki ilmekten çıkartarak ilmek kaydırma yapıyorum. Şimdi bu bir üst sıraya geçerken zincir çekmeyeceğiz arkadaşlar. Spiral bir şekilde devam edeceğiz. Bir miktar ilmeğimi uzatıyorum ve hemen bir sonraki gelen ilmeğe batarak bir tane sık iğne yapıyorum. Sıramızın başlangıcını arkadaşlar bir ilmek belirleyici veya bir farklı bir renkte iplik buraya takarak sıra başlarında belli ediyoruz. Evet, ilmek belirleyici taktıktan sonra devam ediyorum. İkinci sıradayım. Şimdi bir tane sık iğne ördüm. Bir sonraki ilmeğe çift batıyorum. Yani 2 adet sık iğne birden yapıyorum. Devam ediyorum. Bir sonraki ilmeğe batıyorum ve buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen yanındaki ilmeğe batıyorum, çift yapıyorum. Yani bir tek bir çift yaparak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bu işlemimi 3 defa tekrarlamış oluyorum. Şöyle bakın, biraz yuvarlandı. Şöyle elinizle de form verebilirsiniz. İkinci sıranın sonunda da sıra sonunda 9 sık iğneye ulaştım. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum ve hemen bu noktaya tekrar bir tane sık iğne yapıyorum ve tekrar takıyorum. Üçüncü sırada 2 tane ayrı ayrı sık iğne yapıyorum ayrı ilmeklere ve bir sonraki gelen ilmeğe çift batıyorum. Yani 2 adet sık iğne birden yapıyorum. Bakın 1, 2 sık iğne ayrı ayrı ördüm. Bir sonraki gelen ilmeğe arttırma yapıyorum. Yani çift sık iğne yapıyorum. Bu işlemi 3 defa tekrarlamış oluyorum. Ve bakın son arttırmamı yapıyorum ve böylece 3. sıramı da bitirmiş oluyorum. 3. sırada da sıra sonunda 12 sık iğneye çıkıyorum. Hemen 4. sırama başlarken ilk sık iğnemi yapıyorum. Yine ilmek belirleyicimi yerleştiriyorum. Ve şimdi arkadaşlar düz örüyoruz. Hiçbir arttırma yapmadan her bir ilmeğe bir tane sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu işlemi devam edeceğim. Ve sıra sonunda arttırma yapmadığım için 12 olan sık iğne sayımı bu sırada koruyorum. 5. sıradan devam ediyorum. Tekrardan ilmek belirleyicimi yerleştiriyorum. Bu şekilde arkadaşlar toplamda 4 sıra düz örüyoruz. Hiçbir arttırma yapmadan her bir sıranın sonunda da 12 adet sık iğne olacak şekilde. 5, 6, 7. 7. sıranın sonuna kadar arkadaşlar her bir sırada 12 adet sık iğne sayımızı koruyoruz. Evet, düz sıralarımı tamamladım arkadaşlar. Şimdi 8. sıradan devam ediyorum. 8. sırada 1, 2 sık iğne örüyorum. Bir tane eksiltme işlemi yapıyorum. Eksiltme işlemini ön ilmeklerden alarak yapıyorum. Bakın, bir yanındaki ilmeği aldım. Bir de bir sonraki ilmeği alıyorum ön ilmeklerden. İkisini birlikte tığımdan geçirip sık iğne yapıyorum. Tekrardan ayrı ayrı sık iğne öreceğim. 1, 2 sık iğne örüyorum. Şimdi eksiltme yapıyorum. Bakın, ön loblardan, ön ilmeklerden 2 tane alıyorum. İkisini birlikte örerek sık iğne yapıyorum. Son işlemim 2 tane ayrı ayrı sık iğne ve bir sonraki gelen ilmekleri eksiltiyorum. Ön ilmeklerinden 2 tane alıyorum ve sık iğne yaparak bitiriyorum. En son işlem arkadaşlar, bir sonraki gelen ilmeği aldım. İlmeğimi geçirdim. Tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yapıyorum ve birinci kulağımı tamamladım. Uzunca bir iplik bırakıp kesiyorum. Aynı tariften arkadaşlar bir kulak daha örmenizi isteyeceğim. Kulaklarımızın ikisini de tamamladık. Şimdi çantamıza dikişini sağlayacağız. Öncelikle kulaklarımızı dikmeye hazır edeceğiz arkadaşlar. Bir etamin iğnesi yardımıyla şöyle kulağımı şu şekilde ikiye katlıyorum. Katladığım noktada tam dibinden arkadaşlar ipliğimi geçirip bu şekilde kulağımın dikişini sağlıyorum. Çantaya dikmeden önce bu şekilde alt kenardan en altından birkaç dikiş işlemi yapıyorum. Her iki kulağı da alt kısmından diktikten sonra şimdi arkadaşlar dikkat, bu iki kulağı birbirine dikiyorum.
Burada diğer kulaktan çıkan ipliği de kesmeyeceğiz. Çünkü bu iplikle de kulakların çantaya dikişini sağlayacağız. Şimdi kulaklarımı şöyle alt kısmından şöyle sabitliyorum. Birbirine dikiş işlemini yapıyorum. Bu dikiş işlemini yine alt kısmından yapıyoruz. Şimdi diğer kulaktan çıkan iplikle kulağımızda çantamıza dikişini sağlayacağız. Ortalıyoruz arkadaşlar. Ön taraftan bakın bitiş kısmı arkadaydı. Ön tarafından şöyle kulaklarımı yerleştiriyorum. 6 ve 7. sıraların arasına kulağımızı dikiş işlemini yapıyoruz. Kulak dikişini de sağladıktan sonra kalan ipliklerimizi arkadan düğüm atıp iç kısmından yürüterek gizliyoruz. Bir miktar siyah renkli ipliğime ihtiyacım var. Katlarına ayırdığım ipliğimin sadece 2 teliyle çalışacağım. Şöyle bakalım. Öncelikle gözlerini işleyeceğim. Arada 1, 2, 3, 4 tane sık iğne bıraktım. Sonra bir sıra aşağısından burun işlemesini yapacağım. Kulaklarımızı tam ortalıyoruz. Bir sıra beyaz sık iğnenin üzerine arkadaşlar çarpı şeklinde bir burun işleyeceğiz. Burun işlemimizi tamamladık. Şimdi burnun bir sıra üstünde boşluk bırakıp daha sonraki üst tarafına göz işlemesini yapacağız. Bu şekilde 2 defa da çıkıyorum. Burnun diğer tarafında da simetriğini alarak yine aynı şekilde göz işlemesini yapıyoruz. Şuradan ilmekleri sayabilirsiniz. Bakın bir ilmek boşluk bıraktım. Bu noktada yine göz işlemesini tamamlıyorum. 2 defa da çıkıyorum gözlerimiz için. Arkadan yine ipliğimi yürüterek gizliyorum. Şimdi çantamın sap kısmını yapıyorum. Çantamızın sapı için dilerseniz renkli kısımla, dilerseniz de beyaz kısımla çalışabilirsiniz. Bir miktar uzunca bir iplik bırakıyorum. Çantaya dikişini sağlamak için. Kilit işlemi yaparak başlayacağım. Sıkılıyorum. Bu noktada 2 tane zincir çekiyorum. 1 ve 2. İlk zincirime batıyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra örgümü çeviriyorum. Şu dışı yanda kalan ilmeğime batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıp sık iğne yapıyorum. Tekrardan örgümü çeviriyorum. Yanda kalan bakın 2 tane ilmeğimi alıyorum. Arkasından ilmeğimi geçirip sık iğne yapıyorum. Örgümü çeviriyorum. Yanda kalan ilmekleri alıp sık iğne yapıyorum. Tüm işlemim bu arkadaşlar. Artık zaten çantalarda kordon yapımını öğrendik. Çok sevdiğim bir teknik ve her çantaya da uyum sağlıyor. Bu şekilde örgümü çevirip yanlarda kalan ilmekleri alıp sık iğne yapıyorum. İstediğim uzunluğa gelene kadar devam ediyorum. İstediğim uzunluğa geldiği zaman arkadaşlar son bitişte yine bir miktar uzunca bir iplik bırakıyorum. Çünkü çantamızın kenarlarını dikmek için. Çantamın sapının uzunluğu da yaklaşık olarak arkadaşlar 80 santim. Sizler dilerseniz daha kısa veya uzun da çalışabilirsiniz. Sapları şöyle iç kısmından bıraktığım ipliklerle kenarlarından dikişini sağlıyorum. Dikişi yaparken arkadaşlar şu şekilde iç kısmından dikerseniz pembe renklerdeki iplik de dışarıdan gözükmemiş olur. Çantamızın kordon dikişini de sağladık. Şimdi gelelim kulaklarımızın iç kısmında ve yanaklarına verdiğimiz renklendirmeye. Bunun için evinizde bulunan herhangi bir kendi kullandığınız bir allığı kullanabilirsiniz. Hafiften böyle fırçamıza değdiriyoruz ve gözlerinin altına bu şekilde kulakların iç kısmında da yapıyoruz. Böylelikle bir yapım videosunun daha sonuna geldik. Kanalıma hala daha abone değilseniz abone ol butonundan ücretsiz abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok kıymetli. Videomu beğenir ve yorum yaparsanız da çok mutlu olurum. Bir başka yapım videosunda görüşmek üzere. Herkese keyifli çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.